Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Ve Suriye'yi konuşmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki 4 haftalık süreci Suriye'ye ayıracağımızı söylemiştik. Ve efendim gelelim ki Beşar Esad devrine. Hafız Esad'ın ölümünün ardından ve büyük oğlunun Basil Esad'ın ölümünün ardından varis olarak Beşar Esad 2000 yılında önce Bas Partisi'nin başına, sonradan da seçimle Suriye Devlet Başkanlığı görevine getirildi. Uluslararası kamuoyu Beşar Esad'ın devlet başkanlığı görevine gelmesinin ardından daha özgürlükçü, daha demokratik bir politika izleyeceğini, bir lider olacağını düşünürken, uluslararası kamuoyunda böyle bir algı varken Beşar Esad'ın Şam Baharı ayaklanmasını, bastırmasının neticesinde de bu algı yıkılmıştı. Şam Baharı neydi peki? Şam Baharı aslında bir siyasi hareketlenme, bir siyasi ayaklanma da denilebilir. Çok büyük çaplı bir ayaklanma olmadı. Yalnız bazı bölgelerde, belli başlı şehirlerde gösteriler şeklinde ortaya çıkmıştı. Hafız Esad öldükten sonra, ölümünün hemen ardından iktidarın el değişeceği düşünülerek, yani Hafız Esad'ın yerine Beşar Esad'ın değil de yine muhalif kesimin gösterdiği aday neticesinde böyle bir özgürlükçülük adı altında bir hareketlenme olmuştu orada. Beşar Esad bu ayaklanmayı da bastırmıştı. Çok ciddi askeri müdahalelerle, sert müdahalelerle, tutuklamalarla neticelenmişti bu Şam Baharı denilen ayaklanma. Bunun neticesinde özellikle Avrupa Birliği üyeleri, Birleşmiş Milletler üyeleri ciddi kınamalarda bulunmuştu. Yani sert kınamalarda bulunmuştu Beşar Esad'ı. Buna karşın İran, Çin ve Rusya bu süreçte Beşar Esad'ın yanındaydı. Yani aslında o kronik bağlar bir yerde de oradan da geliyor denilebilir. Çünkü efendim İran, Rusya'nın özellikle Suriye ile geçmişten gelen bir kronik bağları var. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bir özgeçmişleri var, bir birliktelikleri var. Aslında bir kader birlikleri de var denilebilir. Hatta Beşar Esad'ın babasının, Hafız Esad'ın Rusya'da eğitim gördüğünü de daha önce bahsettik bundan. Kendi içerisinde onların güç birliği yapmasının bir matematiği var. Bize yanlış gelebilir, başka ülkelere yanlış gelebilir ama kendi içlerinde bir doğruluğu var. Kendi içlerinde bir menfaat birlikleri, bir kronik birlikleri var. Hatta menfaat birliklerinden daha derin bağları var aslında. Suriye ile Rusya'nın, keza Suriye ile İran'ın, özellikle Suriye ile İran'ın Şialık üzerinden bir bağları var. Çünkü dikkat ettiyseniz şayet, Beşar Esad'ın ailesi, yani Hafız Esad'dan itibaren gelen o gelenek Şia geleneğine bağlı aslında. Yani o aile Alevi bir aile. Dolayısıyla İran'la da mezhepçilik üzerinden kronik bir bağları var Suriye'nin. Bu süreçte efendim, yani Beşar Esad'ın iktidara gelmesinin 2000 yıllarına tekabül eden o süreçte bizde neler oluyor? Bizde de efendim bir iktidar değişikliği oluyor. 2000 yıllarının sonuna doğru 2002 genel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti 360 milletvekili çıkartarak koalisyon hükümetinden sonra, uzun yıllar süren koalisyon hükümetinden sonra tek başına iktidar oluyor.
Tabii o tarihlerde Türkiye-Suriye ilişkileri çok gelişken değildi. Bir geçmişten gelen sorunlarımız vardı. Geçmişten gelen Hatay sorunu, Soğuk Savaş yıllarından itibaren gelen konjektürel sorunlar, su sorunu, PKK gibi sorunlar sebebiyle Türkiye-Suriye ilişkileri pek gelişken değildi. Ta ki 2003 yılına kadar, tabi evveliyatı da var bunun. 1999 yılında Suriye'nin PKK'ya olan desteğini kesmesi, ertesi yıl yani 2000 yılında Beşar Esad'ın iktidara gelmesiyle oluşan bir ılımlı hava vardı Türkiye-Suriye arasında. Tabii 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgal etmesiyle Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler, dostluk ilişkileri iyice perçinlenmişti, iyice e, gelişkenlik göstermeye başlamıştı. Karşılıklı görüşmeler başlamıştı. Karşılıklı istişareler o tarihte başlamıştı. Çünkü Irak'ta ABD işgaline Türkiye gibi Suriye'de karşı çıkmıştı. Bu zeminde aslında doğru bir dostluk ilişkisi de kurmuş oluyordu Türkiye ile Suriye. Tabii Türkiye'de iktidar değişikliği, Suriye'de bir isim değişikliği bu ilişkileri belli bir zemine oturtmuştu ve gelişmesine de vesile olmuştu efendim. Hatta öylesine gelişkenlik göstermişti ki AK Parti'nin de iktidara gelmesiyle birlikte Beşar Esad'la aralarından su sızmıyordu. Halef Selef gibilerdi. Aralarında müthiş bir dostluk ilişkisi var. Suriye Türkiye'ye geliyor. Suriye Türkiye'nin vilayeti olacak. Suriyeli heyetler Türkiye'de ağırlanıyor. Türk heyetler Suriye'de ağırlanıyor. Beraber dostluk maçlarına gidiliyor. Beraber tatillere çıkılıyor. Hatta birçok alanda aralarından böyle kardeş gibi bir hava vardı aralarında Türkiye-Suriye arasında. E, Maçlar birlikte izleniyor. Hatta denildi ki 156 tane anlaşma imzalanacak Türkiye ile Suriye arasında. Dostluk anlaşması, ticaret anlaşması imzalanacak deniyordu. Öyle bir dostluk vardı ki bu dostluk başta Avrupa ülkelerini, ABD'yi olmak üzere tüm dünyayı kıskandırmıştı. Hatta ABD ve Rusya ne oluyor dedi, bunlar arasında bu kadar sıkı dostluk ne oluyor, orada bir şey var, orada bir duralım, ne oluyor orada dahi dediler efendim. Çünkü bu durumu gören Ruslar ve Amerikalılar Türkiye Suriye arasındaki bu dostluğun gelişmesinden bir noktada da rahatsız olmaya başladılar ve iki ülke arasında iyi giden ilişkiler ters yönlü kışkırtılmaya ve kışkırtıcı politikalarla e, aralarının açılmaya çalışılma çabaları da bir taraftan başlamıştı. Bu çabalara da zemin hazırlayan bir ortam da oluşmaya başlamıştı Arap Baharı ile birlikte Orta Doğu'da. Dolayısıyla da Türkiye Suriye ilişkileri, iyi giden ilişkiler ters yönlü kışkırtılmaya, ters yönlü çevrilmeye çalışılmaya başlanmıştı. Ve efendim bu süreçte Arap Baharı protestoları, Arap dünyasında özellikle başta gelen işsizlik, ifade özgürlüğü, kötü yaşam koşulları gibi pek çok sorun bahane edilerek ve gerekçe gösterilerek başlamış oldu aslında. İlk olarak 18 Aralık 2010 tarihinde Tunuslu bir gencin, Muhammed Bouazizi'nin kendisini yakmasıyla başlamıştı. Bu olaylar Arap Baharı adı altında bugün Orta Doğu'yu bu hale, bu noktaya getiren olayların aslında ilk temeli, ilk ayağı orada atılmıştı. Tunus'ta başlayan olaylar daha sonrasında
domino etkisi yaratarak birçok ülkeye sirayet etmişti. Sırasıyla Mısır, Yemen, Cezayir ve Ürdün'e sıçradı. Oradan da Suriye ayağı devreye girdi. Bu ayaklanmalar Tunus ve Mısır'da devlet başkanlarının gitmesini 23 yıllık özellikle e, 23 yıllık yönetimde olan Zeynel Abidin bin Ali ile 30 yıl iktidarda olan Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in görevinin sona ermesine, görevlerini bırakmasına kadar sebep olmuştu. Özellikle Arap Baharı ile birlikte özellikle Arap dünyasında ve İslam dünyasında çok önemli bir yere sahip olan Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek iktidarının devrilmesi tüm Orta Doğu ülkelerini etkilemişti aslında. Tüm dünyanın da gözlerini o tarafa çevirmesine sebebiyet olmuştu, sebebiyet vermişti denilebilir. Bu esnada Suriye'de özellikle Suriye'nin Dera kentinde iki bayan doktorun kendi aralarında yaptığı telefon konuşmasında Hüsnü Mübarek düşmüş darısı bizim başımıza minvalinde bir ifade kullanması, yaptıkları bu telefon görüşmesi, bu konuşma Suriye istihbaratının dinlemesine takılmasının ardından iki kadın doktor tutuklanıyor. Ceza olarak da kadın doktorlara saçlarının sıfıra vurulması talimatı veriliyor. Ceza olarak da saçları sıfıra vuruluyor. Bu olay üzerine kadınlardan bir tanesinin akrabası olan 12-13 çocuğun çıkıp Dera kentinde bir duvara halk düzenin yıkılmasını istiyor sloganını yazıyor. Çocukların bu sloganı yazmasının ardından aslında olaylar hareketlenmeye başlıyor. Çocukların duvara yazdıkları bu slogan aslında Orta Doğu'nun temel aldığı sloganlardan biriydi. Halk düzenin yıkılmasını istiyor sloganı. Tabi bu sloganın yazılmasının ardından Suriye'de bu 12-13 tane çocuk tutuklanıyor. Çok ağır işkencelere maruz bırakıldıkları kaynaklarda geçiyor, ifade ediliyor. Çocuklar için çocuklar içeri alındıktan sonra aileleri ve şehrin ileri gelenleri bu aşiret liderleri özellikle çocukların aileleriyle birlikte Dara'nın istihbarat sorumlusuna giderek çocukların bırakılması yönünde ricacı olunuyorlar. Çocukların bu rica üzerine çocuklar bırakılmadığı gibi ailelere ve şehrin, o kentin ileri gelenlerine hakaretler yağdırılıyor, hakaretler ediliyor. Bunun üzerine bir sonraki gün Dara kentinde 1000 kişi sokağa çıkıyor ve çocukların bırakılmamasını ve çocukların ailelerine ve oradaki ileri gelen aşiret liderlerine hakaret edilmesini protesto etmeye başlıyor. Ve Dara kenti böylelikle bir anda karışıyor. Bu arada Dara kentinin ileri gelen aileleri, ileri gelen aşiret liderleri daha çok Seyyid-i Ehli Beyt torunları olarak biliniyor. Yani peygamber sonundan geliyorlar. Bunu da antiparantez olarak belirtmek istiyorum. Daha çok Sünni Arapların yaşadığı bir bölge aslında Dara bölgesi. Bunu belirtmemin sebebi bu. Yani ve orada yaşayan ailelerin daha çok işte Ehl-i Beyt torunları oldukları ifade ediliyor. Dara kentinin karışmasının ardından olaylar büyümeye başlıyor. İnsanlar öldükçe çünkü isyan bastırılmaya başlanıyor. Çabalar var orada. Dara kentinden sıçramasını istemiyor Beşar Esad. Önünde çünkü Tunus, Mısır gibi örnekler var. Bu olayları bastırmaya çalışıyor. Beşar Esad olayları bastırmaya çalıştıkça
olaylar Dara kentinden sırasıyla Şam, Laskiye, Humus, Banyas, Hama, Kamışlı ve Halep ve devamında Talabiyat derken tüm ülke geneline yayılmış oluyor. Bu süreç bugünkü adıyla Suriye'de iç karışıklık, iç savaş noktasına gelmiş oluyor efendim. Ve efendim Suriye'nin karışmasının ardından artık biz Suriye'de bir iç savaşı konuşur hale geldik. 2012 sonu 2012 başı itibariyle ve bu iç savaş ve iç karışıklık neticesinde artık insanlar oradan kaçmaya ve kaçışmaya başladılar. Ve Suriyeli sığınmacılara o tarihlerde kapıyı açan ilk ülke Türkiye olmuştu. Ve yine o tarihte başka bir şey daha oldu. Bu esnada Haziran 2012 tarihinde Suriye tarafında bir Türk jetinin düşürülmesinin ardından Türkiye-Suriye ilişkileri de ciddi manada sekteye uğramış oldu. Kardeşim Esad gitti, yerine Emevi Camii'nde namaz kılacağız geldi. Şam Emevi Camii'nde namaz kılacağız ifadeleri gelmeye başladı. Türkiye-Suriye ilişkileri bu tarihten itibaren sert ve katı bir şekilde kesildi. Ters yönlü o iyi dostluk ilişkileri ters yönlü kendini göstermeye başladı. Hatta birçoğunuz hatırlarsanız MHP Genel Başkanı'nın orada toprak alacağız gibi de böyle iddialı ifadeleri yer alıyordu. Toprak alamadığımız gibi de toprak kaybettik biz orada Süleyman Şah Türbesi'ni taşıyarak ki bu da Ahmet Davutoğlu dönemine denk geliyor. Bunun da altını çizelim. Yani o süreçte de rolleri vardır. Sadece iktidar kanadından ayrılanların bazı sorulara artık cevap vermeli gerektiğini de ben düşünüyorum. Ve biz efendim Suriye ve Türkiye ilişkileri bozulmaya başladığı andan itibaren Türkiye'deki hükümet o dönemde iktidardaydı. Yani bugünkü iktidar o gün iktidardaydı. Ve muhalif tarafta olmayı tercih ettiler. Bunu da ayrıca konuşacağız. Dolayısıyla da aslında konu biraz da bugün bu noktaya gelmiş oldu ve bugün işte ilişkilerin iyileşeceği yönünde adımlar atılmaya çalışılıyor. Bunu da ayrıca konuşacağız efendim. Ve burada bırakalım. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.